Ekşi Sözlük'te yapılan bir yorum. Diyor ki, Yapmasak. bilime olan inancı artıran, çok kibar, naif, medyada bu aralar sıkça görülen ve ses tonuyla bizlere bilimi çok sevdiren güzel insan diyor. Sosyal medyada çok iyi değilim aslında. Dedim vallahi kötü bir şey geliyor diye düşündüm. Teşekkür ederim. Şimdi genetikle beraber bir de epigenetik konumuz var. Epigenetik, genlerimizin anlık da olsa çalışmasının değişmesi. Hamilelik döneminde annenin epigenetik faktörlerinin doğduktan sonraki çocuğun epigenetik olarak ileri yaşlardaki ağız ve vücut sağlığına olan etkisi nasıl olur? Annemde var, bana da gelecek. Bizim kabul etmediğimiz böyle bir şey yok. Ha bu hastalık multifaktöriyel gibi veya çok genliyse hiç insanlar ondan korkmasın. Benim hem annem hem babam 40 yaşına gelmeden dişlerinin tamamını kaybetmişler. Şimdi ben 59 yaşındayım. Bütün dişlerim ağzımda. Maşallah, maşallah. Şimdi buradaki faktör 6 yaş dişlerimin dolguları yapılmış. İşte siz genetiği aslında epigenetikle sizi bekleyen bir tehlikenin önüne geçmişsiniz. Diş eti hastalıklarının genel vücut sağlığına olan zararları aynı zamanda bir epigenetik faktör olarak görebilir miyiz? Kalp damar hastalığı, psikiyatrik vakalar arasında çok fazla ilişki kurulmuş diş etiyle beraber. Belki de yarın bir gün sadece diş etlerine bakaraktan hangi hastalığa yatkınsanız onlar bile çıkacak. Değerli izleyiciler, Sağlığınla Gülümse adlı yeni bir YouTube programına başlıyoruz. Ben 37 yıllık bir diş hekimi olarak sizlere pek çok konuda diş hekimliği ile ilgili bilgi verebilirim. Ancak diş hekimliği dediğimiz zaman geçmişten bugüne geldiğinde hep neyi düşünürdük? İşte diş çekelim, çürük olsun, dolgu olsun, dişlerimiz niye sallanıyor, nasıl sallanıyor, çekersek ne yaparız? Ama şu an günümüzde baktığımız zaman bunun böyle olmadığını hep beraber görüyoruz. Artık diş hekimliği ve tıp iç içe değerlendiriliyor ve bu değerlendirmenin içerisinde biz nelere dikkat etmemiz lazım? Diş hekimliğinin kalple olan ilişkisi nedir? Diyabetle olan ilişkisi nedir? Tiroidle ilişkisi nedir? Acaba ürolojide diş hekimliğinin bir etkisi var mıdır? Güncel beslenmemizin, geçmişte ailemizden gelen kalıtımsal değerlerin bizimle olan bağlantısı nelerdir? Ve dişlerimizin kaybında bunların hepsinin ya da herhangi birisinin bir etkisi var mıdır? İşte bunları bizim çok değerli hocalarımızla beraber incelemek gibi bir projemiz gündemde. Ben 37 yıllık bir diş hekimiyim ama bu diş hekimliği içerisinde diş hekimliğinde farklı branşlarıyla ilgilenme imkanım oldu. Özellikle diş hekimliğinin lazerle olan ilişkisi içerisinde 20 yıllık bir geçmişim var. İşte bu da bana ağız içerisindeki hijyenin tedavisi yapıldığı zaman vücuttaki farklı etkilerini inceleme ve izleme imkanı verdi ve şunu gördüm ki ağız içerisindeki hijyenin doğru bir şekilde değerlendirildiği zaman vücut sağlığıyla ilgili çok farklı noktalarda başarılı sonuçlar alma imkanlarımız gerçekleşti. Peki biz o zaman nereden başlamalıyız diye düşündüğümüzde dedik ki aileden gelen faktörleri ve güncel bizi farklı noktalarda etkileyen beslenme gibi ve yaşam tarzımız gibi faktörler bizi nasıl etkiliyor? Bu konuda da çok değerli bir hocamı buraya davet ettik. Sevgili Korkut Ulucan, Profesör Doktor ve aslında benim için çok değerli olan başka bir özelliği de bütün akademik geçmişinin de çoğunlukla diş hekimliği fakülteleri içerisinde geçmesi ve aynı zamanda da bugün çok önemli bir üniversitenin, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin aynı zamanda dekan olarak burada bulunması. Hocam başlamadan önce sizinle ilgili bir şey okumak istiyorum. Ekşi Sözlük'te yapılan bir yorum. Diyor ki, Yapmasak. bilime olan inancı artıran, çok kibar, naif, medyada bu aralar sıkça görülen ve ses tonuyla bizlere bilimi çok sevdiren güzel insan diyor. Genel yorum böyle. Peki sevgili hocam, sizler bize aynı zamanda baktığımızda pek çok kitaplarla da bu konularda bilgilendiriyorsunuz. Sanıyorum bir projede yeniden ilave kitabımız da geliyor. Şimdi ben girişi uzun tuttum ama
Sizden biraz kendinizle ilgili bilgi vermenizi rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bu arada şimdi siz de Ekşi Sözlük deyince hani ben çok sosyal medyada çok iyi değilim aslında. Dedim Allah kötü bir şey geliyor diye düşündüm. Teşekkür ederim. Lütfen her sabah bu şeyi bir daha bir konuşarak güne başlayayım ben de moralli. Çok teşekkür ederim. Bu arada hayırlı da uğurlu olsun. Sizler gibi tabii önemli değerler. Demin söylediniz 37 yıl. Ben şimdi hesap ettim. Benimki daha 31 olmuş. Demek ki yaklaşıyorum hocam ama siz de devam ettiniz. Çünkü ara kapanmayacak maalesef. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Tabii o dekanlık idari bir görev. Bizim aslında asıl işimiz işte yaptığımız genetik araştırmalar, genetik çalışmalar. O bizi hayatta tutuyor. O bize büyük zevkler veriyor. Bunun yanında da tabii ki de bilgilerimizi bir alt jenerasyona aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Günümüz gelişiyor, sistemler gelişiyor, teknoloji artık işin içinde. Artık eski kimlik yok. Bütüncül yaklaşmadıktan sonra anı kurtarırsınız, yarının planını yapamıyorsunuz. Her alanda bu böyle, sağlık alanında, sadece diş hekimliğinde değil bu arada. Bütüncül bakabilmenin siz değerli hekimlerimize, çünkü sizler sahadasınız, bizler biraz daha arka plandayız. Sizlerin uygulayabileceğiniz verileri, doneleri sizlere vermeye çalışıyoruz. Böyle baktığımız zaman da güzel işbirlikleriyle hayatımıza devam ediyoruz. Sevgili hocam, sizin ana konunuz tabii genetik. Evet. Şimdi genetikle beraber bir de epigenetik konumuz var. Bu ikisi arasındaki farkı izleyicilerimize şöyle kısaca bir özetler misiniz acaba? Epigenetik, genlerimizin çalışma şeklinin, biçiminin anlık da olsa değişmesi. Yani genetik yapımız orada duruyor. Ama bazı durumlarda bazı faktörler orada durağan halde duran geni aktif hale getiriyor. Veya tam tersi olabiliyor. Aktif çalışan bir geni, aktif çalışan gen ne demek? Ürüne yönelik hareket yapması demek. Yardımcı molekülünü sentez ediyor. O yardımcı molekül başka bir molekülü sentez ediyor ve o molekül de iş yapıyor. Hormon gibi, enzim gibi. İşte son dönemde çok hayatımıza girdi bu Covid ile beraber. Özellikle hücrelerin iletişiminin biz kitabını, biyolojisini baştan yazdık. Hani bildiğimiz gibi değilmiş. Daha doğrusu temel mekanizmalar aynı ama çok daha derinmiş, çok daha farklıymış. İşte bütün bunları bizim genetik altyapımız kontrol ediyor. Onların da belli dönem, mesela kahve içiyoruz, uyku halini geciktiriyoruz. Bu bir epigenetik yaklaşımdır. Beslenme aslında bir epigenetiktir. Duygu durum yumurta tavuk misaline döner. Genetik mi epigenetik olarak yoksa epigenetik genetik olarak mı organize oluyor? Onda hala zaman var. Onu net anlamamız zor. Epigenetik genlerimizin anlık da olsa çalışmasının değişmesi. Yapısının değişmesi değil, çalışmasının değişmesi. Ağır yiyecekler yersek, hormonlu Evet. yiyecekler yersek, işte hareket etmezsek, spor yapmazsak Aynen. farklı bir genetik işleyiş oluyor. Kesinlikle. Bunları yaparsak farklı bir genetik işleyiş olarak aslında bize genetiğimizin verdiği faktörü bizler olumlu ya da olumsuz ya da daha az etkili bir Kesinlikle. şekilde değerlendirebiliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten kıymetli hocam bu epigenetiğin tarihçesine baktığımız zaman da özellikle psikolog ve psikiyatristler tarafından daha ön planda tutulan belli ağrıların nedenleri tam bulunamayabiliyor. İşte siz bakıyorsunuz çene yapısı normal, eklemler normal, bir çürük yok, bir enfeksiyon yok ama bir ağrı var. İşte o zaman ne diyor? Sen bir işte psikiyatriye gözük. İşte bunu da genetikçiler belli durumlarda acaba genlerden de öte ne var gibi düşündüklerinde özellikle davranışlarda 40'lı yıllardan başlamış kıymetli hocam. O zamanın ünlü psikologları ve psikiyatristleri epigenetik terimini ortaya atmışlar. 80'li yıllardan sonra daha bir ön plana çıktı epigenetik. Şimdi tabii epigenetiğin etkilerini değerlendirmeye başladığımız zaman bence biraz hamilelik dönemine kadar inmek lazım. Kesinlikle. Hamilelik döneminde annenin epigenetik faktörlerinin doğmamış bebeğe etkisi ve doğduktan sonraki çocuğun epigenetik olarak yetiştirilmesinin ileri yaşlardaki ağız ve vücut sağlığına olan etkisi nasıl olur? Tabii bunlar daha önce yapılmış kontrollü deneylerin sonuçları. Hamileliği daha stresli ortamda, daha stresli bir 9 aylık süreç geçiren kadınların çocukları ile, doğumdan sonra tabii çocukları ile daha sakin, ya daha huzurlu gebeliğini geçiren kadınların doğurduğu çocuklar yıllar sonra karşılaştırıldığında daha stres koşullarında gebeliğini geçirmiş
çocukların daha agresif, daha sert, daha kırılgan ve biraz daha sadece agresyon olarak değil ama belki de o dönemde anksiyete problemlerine daha yatkın olduğu görülmüş. Mesela biz işte herhangi bir tedavide ilaç verdiğimiz zaman, hamileye vereceğimiz zaman aman şu ilacı vermeyelim de kandan geçiş sağlar gibi. Doğru. Bu da bir epigenetik etki içerisine giriyor mu? Ya da bir beslenme, daha ağır beslenme gibi konular epigenetik içerisine giriyor mu hamilelik sürecinde de? Epigenetikteki bizim sıkıntımız şu. Şimdi doğuşumuz temel bilimler. Nedir bu temel bilim? İşte hücreyle başladığınızı iddia ederiz ki biz artık canlılığı, kıymetli hocam, hücreden de öte yani moleküle kadar indirgemiş durumda şu an bilim dünyası. Yani canlı dediğimiz zaman işte canlılığın temel birimi hücredir. Evet. Bakın göreceğiz ki 10 yıl sonra artık canlılığın temel birimi moleküllere kadar inecek. Çünkü her geçen gün yeni bilgiler öğrenmeye başladık. Biz hücrelerimiz oranında varız veya yokuz. İşte insan genom projesi, insan ömrü şu olacak, şu hastalıklar bitecek. Mesela 150 yıl derdi. Ben de hep derdim. Niye 140 değil, niye 160, niye 150? Hani o rakam. Şimdi anladık altında yatan nedeni. Ama şu vardır ki hücreler aslında çok basit şey istiyor bizden kıymetli hocam. Nedir o? Beni başka işle uğraştırma. Bana atfedilen görevi yapayım. Nedir bu başka iş? Ya bana toksin madde verme içeri. Nedir bu toksin madde? Ya zaten benim alışmışımın dışında bana ne verirsen bu bana fazla büyük. Nedir bu işte demin sizin ifade ettiğiniz gibi besinler. Yani basit beslendiğimiz zaman, düzenli beslendiğimiz zaman. Şimdi çok farklı şeyler var. Ben hep şuna inanırım. Efendim kahvaltı şart mı? Öğle yemeği şart mı? Akşam yemeği şart mı? Ben acıkınca yemek yemeliyim. Yani sosyal varlığız. Tabii ki de akşam hadi beraber oturalım yiyelim. İşte sabah kahvaltı yok diyorlar ki bir kere vücut buna istiyor mu? O size sinyali verir, gerekli sinyali verir. Hücreler taşıyamadıkları yükü istemezler. Çünkü hücrenin dayandığı temel enerjidir. Enerji tasarrufu şu andaki yeryüzündeki en efektif yapı hücrelerdir. Çok iyidir ama o bile bazen sıkılıyor. Bana şunu gönderme diyor. Gereksiz molekül bana gönderme diyor. Benim vitaminim, mineralim, gerekli olan gazlar, gerekli olan organik, inorganik listesi belli zaten. Bana bu yeter diyor. Siz her fazla gönderdiğiniz zaman bana ekstra bir iş. Şimdi supplementler çıktı. Tabii hekimin vermesi, hekim çünkü onun içeriğini biliyor, ne kadar süreli kullanacağını biliyor. İşte biz hep ne deriz? Üst kattaki Ayşe teyzenin yaptığı sana uygun değil diye. İnternete göre hamle yapmayın diye. Doktorunu 10 gün kullandıysa bu bana iyi geldi, bir ay kullanayım. Lütfen yapmasın insanlar bunu. Sıkıntıyı gidereyim ama fazlası da sıkıntı. Şu kadar da kesmesi lazım. Hasta ne yapıyor? Ona soruyor, buna soruyor. Ben devam edeyim ya. İşte bunu yapılmaması lazım. İşte hücrelerimiz bu. Bunu söylüyor bize. Beslenme de bu. Hiç beslenmeyi, epigenetiği şuna buna yok. İşte intermittent fastingler çıktı. Bakın ayarlarımızla aslında oynamak en büyük tehlike. 20 yıl sonra bu IF beslenme kalkacak. Farklı bir beslenme gelecek. Bir ara ketojenik diyetler çok ön plandaydı. Modası gitti. Hani o kadar yararlıysa neden bir anda bu furya azaldı? Hani çok yararlıydı. İşte o yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bizim aslında hücrelerimiz bize söylüyor. Yeter ki bunu anlayabilelim. Günümüzde epigenetik testler ya da genetik testlerle bize gerekli ve faydalı olan işte mineralleri, vitaminleri ya da beslenme tarzını daha farklı ve daha faydalı bir şekilde reçete edebilir miyiz? Kesinlikle zaten bu nütrigenetik epigenetiğin aslında bir alt koludur nütrigenetikte. Yani nütrigenetik aslında bir epigenetik uygulamadır. Ne diyor bu? Sizin vücudunuza ne lazım? Şimdi ben kendi yapımdaki varyasyonları biliyorum. Ben neden kolesterolümü modern tıbbın istediği değerleri çekemeyeceğimi biliyorum. Genetik yapımdan dolayı. Ben neden her öğünde mutlaka B12 ve B9'lu beslenme yapmam gerektiğini biliyorum. Çünkü bende çok yaygın, gizli bir varyant var. Aslında birçoğumuzda var. Ama bundan bir haber insanlar. Haklı olarak tabii ki de. İşte bakın bunlar bana çok güzel bilgiler veriyor. Ben neden proteini kısıtlı tutmam gerektiğini biliyorum. Neden, hangi özellikle uyku mekanizması için bana ne gerektiğini biliyorum. Çünkü benim uyku metabolizmamda da ufak bir problem var. Genetik bir varyant var bende. Mesela eşim yastıkta elini böyle yapsa
Ben hemen kalkıyorum. Biri mi geldi? Hani bir belki evrimsel süreçten geçtiysek ki biz geçtiğimize tabii inanıyoruz. Tetikte tuttu beni. Hayatta tuttu. Bakın bir avantaj bir dezavantaj. Şimdi nereden baktığımıza göre. Tabii. Ben de ne yapıyorum? Biraz da serotonerjik ve melatonin sistemini uyarıcı besinlerle kendimi uykuya hazırlamaya çalışıyorum. Çok basit bunlar. Çok güzel. Yani bunu belli testlerle elde etme Yapabiliyoruz, şansımız var. anlıyoruz. Ona göre artık diyetisyenlerimiz çok çok değerli, çok güzel bilgilerle geliyorlar ki mesela ben de burada hekimlerimiz baş tacı ama beslenme programları mutlaka diyetisyenin orada parmağı olmalı. Çünkü onlar özellikle nasıl bir hekim arkadaşımız ilaç etkileşimlerini bilirse o diyetisyenlerimiz de besinlerin içindeki o kimyasal veya moleküllerin birbiriyle etkileşimini çok iyi organize ediyorlar, dizayn ediyorlar. Ben eskiden şunu derdim, herkesin mutlaka bir psikoloğu olmalı. Şimdi bir şey daha ekliyorum, hatta ilk şeyde herkesin mutlaka bir beslenme uzmanı ve hareket uzmanı olmalı. Yani çünkü artık maalesef içinde bulunduğumuz devir bize bunları biraz itti. İnternet her zaman doğru bilgiye erişmemize müsaade etmeyebiliyor. Ama bu testler bize en azından daha bizim wellness, longevity dedikleri aslında hepsi birbirinin türetilmiş kelimelerdir. İşte şu anda daha kaliteli yaşam ne? İşte uzun yaşayalım mı? Dünyanın şu andaki en uzun kadını tabii vefat eden şeye girmiş. 122 yaş, 154 gündü yanılmıyorsam. O 101'li yaşlarında söylediği ki 100 yaşında bisiklete biniyormuş bu hanımefendi. Ama diyor eskisi kadar iyi duymuyorum, görmüyorum, tat alamıyorum ama gene de her şey güzel diyor. İşte yaşam böyle mi olmalı? Yoksa daha aktif mi olmalı? İşte bu testler bize biraz daha zinde. Belki 7-8 saat değil de 6 saat uykuyla sanki 7-8 saat, 9 saat uyuma. Ya işte biraz daha hareket edeyim. Ya eklem ağrım yok benim ya, ne oldu bana? İşte bu testler bunların yolunu açıyor. Yavaş yavaş böyle ağız sağlığına doğru da girersek. Şimdi bana geliyor diyelim bir hasta. Diyor ki işte 50 yaşında dişleri hareketlenmiş, ağız sağlığı çok iyi değil. Hatta kemik erimeleri söz konusu. Ya da bazı dişleri iyi durumda da işte onlara yapılacak bazı tedavilerle ağızda tutmak mümkün. Diyor ki benim babam da annem de zaten 40 yaşında dişlerini kaybetti. Genetik olarak ben bunları zaten beklediğim bir şey. Şimdi bizim genetiğimizin yanında yapacağımız epigenetik kontrollerle aşağıdaki nesillere yönelik faydalı olabilecek çözümlerimiz var mı? Şimdi bazı hastalıklar tek gen hastalığıdır. Bunları biz Mendelian kalıtım gösteren hastalıklar adını veririz ve bunların sebebi olan, bu hastalığın sebebi olan gende bir varyant varsa ki mutasyon diyoruz, siz o hastalığa er ya da geç geleceksiniz. En azından biraz daha zindeliğimizi arttırarak hastalandığımızda da daha hastalıkla mücadelede hücrelerimizi ve bünyemizi daha kuvvetli tutabiliriz. Yani bakın tek gen hastalıklarında bile. Bazı hastalıklarımız çok genlidir. Çevreden etkisi çok çok azdır, hatta yoktur gibi çok genlidir bazı hastalıklar. Orada da biz bu testleri yaparaktan, evet bizi ileride bu bekler. Ona göre ben bu önlemleri almalıyım. Genetikten medet umduğumuz ve çözmesini istediğimiz hastalıklar kıymetli hocam multifaktöriyel hastalıklar. Yani bir dolu gen grubu ve çevresel faktör. Mesela Alzheimer. Şimdi bir dolu gen grubu var. Ama hangi gen grubu aktif? Çevresel faktörler var. Çevre mi daha aktif, genetik yapı mı? Karar verilemiyor. Bazı ailelerde genetik yapı ön planda, bazı aile çalışmalarında çevre daha ön planda. İşte bunlar multifaktöriyel hastalıklar. Biz ne olursa olsun osteoporoz mesela, genetik geçiş çok kuvvetli bir durumdur. Mesela ben daha erken yaşlarda birçok osteoporoza yatkınlık bireyleri uyarmışlığımız var. Tabii ki de o ilgili hekime daha önce gidip daha spesifik o metabolizmaya daha önem vererek nedir? Belli işte kalsiyum gibi veya işte belli beslenme programlarıyla en azından osteoporozun önüne insanlar geçebilir. Annemde var bana da gelecek. Bizim kabul etmediğimiz böyle bir şey yok. Bu hastalık multifaktöriyel gibi veya çok genliyse hiç insanlar ondan korkmasın. Onun önlemi öyle ya da böyle mutlaka ama biz ne geleceğimizi bilelim. Şimdi önümüzde kış var. Kışın neleri aslında ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yani kıştayız ama hani daha bir şiddetli hava koşullarıyla karşılaşmadık. Arabamıza kışlık lastik taktık. Niye? Çünkü her an ihtiyacımız olabilir. Vücudumuz için de aynı bu.
Bende bir eksiklik varsa onun önlemini niye almayayım? Bu benim en doğal hakkım. O yüzden evet, bu testler bize Sayın Hocam çok kıymetli, çok değerli bilgiler veriyor. İlla annede babada var, bende de gelecek, kabul edilir bir yaklaşım olmadığına inanıyorum. Yani biz en azından toplum olarak, popülasyon olarak buna boyun eğmemeliyiz. Boyun eğmekten kasıt geleceğimi kabullenmek olarak değil. İnsanlar özellikle bu testleri yaptırdığı vakit bazıları diyor ki ben şimdi örnek veriyorum, Allah korusun kansere yatkınlık testi yaptırdım. Bende biraz yatkınlık çıktı. Ben karalar bağlarım. Bağlama. Zaten biz şöyle, bize gelen herkes hadi sana bu test asla. Onun psikolojik durum bunu kaldırır mı kaldırmaz mı? Ben birçok gelene soy ağacını çıkardıktan sonra ya takıl hayatına ama gene de rutin kontrollerini aksatma önerisini yapıyorum. Şimdi tabii o konuda ben bir kişisel bir yorum da yapmış olayım. Benim hem annem hem babam 40 yaşına gelmeden dişlerinin tamamını kaybetmişler. Şimdi ben 59 yaşındayım. Bütün dişlerim ağzımda. Maşallah. Maşallah. Şimdi buradaki faktör, benim 6 yaşında bütün çıkan dişlerimin 3'ü de çürümüş. Ve 6 yaşındayken beni doktora götürüp 6 yaş dişlerimin dolguları yapılmış. Dolayısıyla bu dolguları yaptığı için dişlerim ağızda kalarak diğer dişlerimin hareketlenip bozulmasının önüne geçilmiş. Doğru. Şimdi demek ki benim kalıtımsal olarak dişlerim çürümeye müsaitmiş. Annem babam gibi erkenden dişin çekilmesi gerekebilirmiş. Ama işte önlemler alınarak o dişlerin çekilmesi engellenip sonrasında benim de nispeten bir önceki jenerasyona göre daha bilinçli yetişmemden kaynaklı ve ileri yaşlarda da bu mesleği edinmemden kaynaklı demek ki dişlerimi ağızda tutmam mümkün olabilmiş. Yani yan faktörleri. İşte siz genetiği aslında bir uygulama, epigenetikle yapmışsınız. Bakın, sizi bekleyen bir tehlikenin önüne geçmişsiniz. Evet. İşte aynı bu. Genetik testler de bunlar. Evet. Aynen ifade onun ettiniz. önlemini almak bence de mümkün olabilecektir ve Kesinlikle. ne olduğunu bilerek devam etmek gerekecektir. Tabii. Bakın, bu örneği hep veriyorum. Birincisi, bende maalesef Alzheimer yatkınlık allellerinden biri geldi. Analizi, ben her türlü analizi yaptım kendime ve şimdi olacak mıyım bilemem. Ama onun ürkütücü boyu erken yaş Alzheimer'ı herhalde yırtmaya başladım. Hani bu genelde işte 50-55 yaşlar arasındaki öncesine hani daha sert ilerleyen gibi şey yaparlar. Hani 65 yaş sonrası belki işte geç tanılı Alzheimer. Ama şöyle bir şey var. Bu allelin de, Alzheimer yatkınlık sana allelin de yüzdece en fazla bulunduğu popülasyon Nijerya popülasyonu. Ama Alzheimer oranı en düşük toplum Nijerya. Şimdi hastalık yapıyor. Daha doğrusu hastalığa yatkınlık yaptığı şu an tıp olarak biz şey yapıyoruz. Mesela siz gelseniz deseniz ki ben Alzheimer yatkınlık testi istiyorum. Yapacağım analiz size. Evet, sizde şu anda o allel gözükmüyor. Olabilir, olmayabilir ama ana yolağınız sağlam. Ama dediğim gibi o en çok o risk alleli bir toplumda var. O toplumda da Alzheimer oranı çok düşük. Şimdi demek ki illa bu, çünkü Alzheimer multifaktöriyel bir olay. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bir, beslenmeme dikkat etmem lazım. İkincisi, kardiyovasküler sistemimi sürekli tetikte tutmam lazım. O yüzden ben fırsat buldukça yürüyüş yapmayı severim. Fırsat buldukça hafif tempo koşu, artık yüksek tempo koşu bize göre değil. Şimdi ben atletik performansla ilgili genlerime de baktığım için benim aslında antrenman süremi ben ayarlayabiliyorum. 15-20 dakika bana verimsiz. Ama size bir analiz yapsam belki de derim ki kıymetli hocam sakın 20 dakikayı geçmeyin siz. Çünkü bundan sonra vücut savunma, yağ yapma, kavgaya, kaosa gidiliyor. Artık stres vücuduna sokar sizi. Ona sizden faydadan çok zarar getiriyor. İşte bu tip analizlerle bizler insanların bu wellness veya longevity dedikleri kavramına dokunabiliyoruz. Valla bu yorumunuzdan sonra hemen yarın yanınıza geleceğim. Öyle görünüyor. Her zaman kıymetli hocam. Baş tacısınız her zaman. Bizim yine ağız yapısına geri dönersek, yapılan tüm son çalışmalar şunu gösteriyor ki ve bizim özellikle benim yaşadığım pek çok geçmişteki tecrübe de bunu gösteriyor. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının genel vücut sağlığına olan zararları ve bu zararların getirdiği etkiyi
de aynı zamanda bir epigenetik faktör olarak görebilir miyiz? Tabii. Şimdi bakın ağız aslında vücudumuzun dış ortamına açılan en belki de en rahat, en önemli kapılarından birincisi. Değil mi? Evet, Ağız ve kesinlikle. tabii burnumuzu da buraya koymamız lazım. Şimdi kıymetli hocam, şöyle bir örnek vereyim size. Biz ortodonti bölümüyle bir çalışma yapmıştık. Çok başarılı bir sporcumuz var, Elvan. Uzun mesafe koşucu. Biz onlarda bazı genlere baktık ve o baktığımız gen de aslında atletik performansına baktığımız bizim en önemli genlerden bir tanesi ve Elvan ve onun ağız yapısındaki bireylerin biz uzun mesafe koşularına daha yatkın olduğunu gördük. Belki de artık yarın bir gün bu yapay zekanın da daha ön planda olması, hiç bu genetik analizlere gerek kalmadan da belki bir ihtimal bizler işte birçok veri bir araya gelip bunun gen yapısı muhtemelen budur ve buna bu tarz bir beslenme, bu tarz bir yaşam koyacağız deme pozisyonuna belki de gelebileceğiz. Ama sizin sorunuzda binaen dediğiniz gibi şimdi oral mikrobiyota çok önem kazandı son dönemde. Hani sadece bağırsak mikrobiyotası değil, ağzımızın da bir bildiğiniz gibi mikrobiyatası var. Oradaki bakterilerin durumu, konumu, sayısı aslında bize birçok sistemik hastalığın da bir habercisi olarak bilgi verebiliyor. Diş eti hastalıkları özellikle bu hücrelerin birbiriyle iletişimde olduğu, hücre arası iletişimi yapan sitokin adını verdiğimiz moleküllerin asıl önemli olduğu bir mekanizma. Dediğiniz gibi hatta diş eti hastalıklarıyla birçok kalp damar hastalığı, psikiyatrik vakalar arasında çok fazla ilişki kurulmuş diş etiyle beraber. Belki de yarın bir gün sadece diş etlerine bakaraktan hangi hastalığa yatkınsanız onlar bile çıkacak. O ifadede dediğiniz gibi onu önden alıp onu tedavi etmek epigenetik açıdan belki de birçok sistemik hastalığın önüne geçeceğine inanıyorum ben. Sevgili hocam, bizim tabii şu anda ağız sağlığı olarak baktığımız zaman temelde ilk hedefimiz dişleri korumak. Yani bunun için de hem genel epigenetik faktörleri değerlendirmek lazım. İşte beslenme tarzı, işte dişlerin doğru konumlandırılması, doğru diş fırçalama, diş ipi kullanma gibi. Bir de tabii ki erken dönemdeki diş kayıplarının önüne geçmek. Çünkü bazen dişin yapısı, oklüzyon dediğimiz çiğneme bölgesindeki yapısının kolay besin artıklarını biriktirmesine bağlı olarak erken çürükler oluşabiliyor. Ama bunu da biz bakımla ve epigenetik faktörleri değerlendirerek önüne geçmek istiyoruz. Ve ilk hedefimiz de bu. Ama bunun gerçekleşmediği durumlarda da eksiklikleri tamamlamaya yönelik de uygulamalar yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi de tabii ki implantoloji, implant uygulamalar. Şimdi biz implant uygularken bir diş hekimliği fakültesi dekanı olarak da çok rahatlıkla sorabiliyorum. Kemik yapısı ile epigenetik faktörlerin etkisi implantların entegrasyonunda bir etki yaratır mı sizce? Ya böyle bir çalışma var mı? Ve burada kullanılan implantın yapısı, tipi hakkında mesela zirkonyum implantlar var, titanyum esas kullanılan implantlar var ve bunların da değişik çeşitleri var. Sizin bu konulardaki önerileriniz ve fikirleriniz nelerdir? Estağfurullah, teşekkür ederim. Şimdi tabii kıymetli hocam, özellikle implant dediğiniz zaman hani başta cerrahlarımız olmak üzere hani Türkiye bu konuda artık bir marka ve bir üs. Hani özellikle sağlık turizminde de çok güzel yerdeyiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Şimdi ben yıllar evvel bu implant kayıplarının biyolojisini araştırdığımda şimdi bazı faktörler geliyor karşıma ve işte hep cerrahlarla konuştuğumda hayır diyor siz eğer doğru açı doğru şeyle koyarsanız kayıp mümkün değildir diyemiyorlar da hani minimale iner. Tamam diyorum ben minimal değil ben ama minimalde bile bir kayıp riski var mı? Her zaman vardır. Ve biz şu anda hocam bir 7-8 tane farklı genin analizini yaparaktan ya senin yapına zirkonyum değil de işte titanyum daha uygun veya tam tersi yorumu yapabilecek durumdayız. Bunu yurt dışı da yapıyor, bizler de yapıyoruz. Tabii bunun bir sonrası belki acaba kişiye özel implant yapılabilir mi? İçeriği değişebilir mi? Ya hocam bunlar mutlaka olacak. Çünkü bunun altında özellikle bu biyolojik faktörler hatta şöyle söyleniyor belli genetik varyantlar varsa işte siz 6 ayda bir değil de işte bana 2 ayda bir gelin. Hani oraya bak şu tarz beslenmeyle siz bunun önüne geçebilirsiniz diye hekim arkadaşlarımız yorum yapıyorlar. Ama çok enteresan kıymetli hocam bunu yurt dışındaki hocalarla daha rahat konuşabildim. Şimdi günümüzde farklı bir dünyada bir yaklaşım söz konusu.
ve biz de Türkiye'de aslında bu konunun öncüsü konumundayız. Yani bütünsel diş hekimliği, bütünsel tıpla bağlantılı ve bütünsel diş hekimliği, ona yönelik ciddi kendi içimizde oluşumlarımız var. Örneğin amalgam uygulaması bu aydan itibaren Almanya'da yasaklandı. Türkiye'de zaten yaklaşık 30 yıldır neredeyse kullanmıyoruz. Almanya'nın da ve Avrupa'nın da bu konuda çok geç kaldığını hemfikiriz. Şimdi amalgam dişi çok güzel saran, dolgu vazifesini çok güzel yapan özel bir materyal. Ama içerisinde civa olduğu için ve metal olduğu için de korozyon yapma etkisi sebebiyle vücut sağlığına zarar verdiği ile ilgili bir sürü çalışmalar var. Hatta bize şu anda Amerika'dan, Avrupa'dan, hatta Avustralya'dan kalkıp sadece doğru protokolle amalgam söktürmek için gelen hastalarımız var. Allah Allah. Ben de değiştirtmiyorum amalgamlarımı hocam. Çok memnunum yıllardır. Ay, çok Evet. sağlam gibi geliyor bana. Evet, Hay evet. Allah. Ama sonuç olarak Yarın ben sizdeyim demek ki. şimdi burada o korozyon elektrik iletimi yapmasının vücut açısından ciddi epigenetik etkiler oluşturduğu ile ilgili çalışmalar var. Şimdi bunun yanında tabii ki yapılan diş eti tedavilerinde biz yaklaşık 15 yıldır, belki daha fazla, açık flap operasyon denen daha ileri cerrahi gerektiren uygulamalar yerine lazerle, çift dalga boyu lazer kullanarak açmadan vücudun kendi kemiğini oluşturmasını sağlayacak tedaviler uyguluyoruz. İşte bunun yanında kök kanal tedavilerinde lazer uygulayarak lateral kanalları tamamen temizleme imkanı buluyoruz. Bu da orada yeni enfeksiyon oluşmasını engelliyor. Ama öbür taraftan da bir görüşe göre dünyada kanal tedavisi yapılmasına karşı olan, çekilip implant yapılmasını öneren de bir görüş var. Buna tamamen katılmıyorum. Ama olayın boyutları çok farklılaşıyor. Mesela yine bir görüşe göre titanyum implant yapılmasını doğru bulmuyorlar ve dünyada zirkonyum implant yapılması, yani metal içermesin diye yönlendiriliyor. Ama öbür taraftan baktığınızda zirkonyumda iletisi daha düşük olan, yani korozyon riski daha düşük olan, elektrik iletisini daha az yapma özelliği olan sonuçta bir metal. Şimdi farklı görüşler var ve bu görüşlere göre de çok farklı bir diş hekimliği gelişimi bizi bekliyor. Doğru. Şu anda da bize çok ciddi bir başvuru var. Ozon kullanımıyla diş eti tedavisi yapılması, diş çekiminde mutlak ozon ve plazma rich fibrin uygulanması. Bunun yanında lazer uygulamaları, lazerle çekim kavitelerinin temizlenmesi gibi. Bunun yanında ben yaklaşık 16 yıldır bizler diş çekip aynı anda implant yapıp aynı gün sabit diş takma üzerine çok çalışıyoruz. Benim yaklaşık 4000 üzerinde vakam var bu anlamda. Bunun sonuçlarında, yani çekim anında orada bakteriyel enfeksiyon bırakmamak için lazerle derin temizlik yapma sonucunda implant uygulamayla o bölgede hem enfeksiyon, şiş olmaması, hem hastanın konforu ve ağız içerisindeki bakteri seviyesinin azaltılmasıyla ilgili de mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ellerinize sağlık. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman dünyadaki bu gelişimin sizce genel etkileri nasıl olacağını değerlendiriyorsunuz? Bir de bir bilgi daha vermek istiyorum. İmplant dediğimiz zaman titanyum implantta, titanyum implantlar aslında kendi içlerinde de çok ayrılıyorlar. Bunu izleyen izleyicilerimize genel bir bilgi vermek için söylüyorum. Aslında vücutta acaba rahatsız edici etkisi olur mu denen titanyum implantlar aslında grad 5 titanyum implantlardır. Bunlar da %10 seviyesinde alüminyum ve vanadyum içermekte. Bu vücuda aslında o söylediğimiz ileti riskini artıran faktörlerdir. Ama soğuk işlenmiş grad 4 safa yakın bir titanyum yapısında da bu etkiler çok daha az seviyeye iniyor. Ve günümüzde çok iyi temizlenmiş, yüzeyi clear implant sertifikası almış implantlarda bu anlamda hastalara verdiği risk ve periimplantitis riskini de çok daha aza indirgemekte. Bu tür faktörleri de aslında hastalarımızın çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da bazı epigenetik etkiler oluşturabiliyor. Siz bu dünyadaki bütünsel diş hekimliği yaklaşımı ile ilgili bir fikriniz ve öneriniz var mı acaba? Estağfurullah hocam, bakın o kadar güzel söylediniz ki, yani amaç bu
Bütün bu şeyler şimdi longevity adı altında toplanıyor. Yarın başka bir isim verilecek buna. Yani tepeden tırnağa tabir içinde hani şeyse böyle daha kaliteli yaşam için beslenmesi, duygu durumu, ifade ettiğiniz gibi ağız sağlığı, sadece ağız sağlığı değil, yani deri sağlığı da çok önemli. Deri çok özel bir organ, çok özel bir yapı ki bence değerini biraz daha ikinci planda tutulmuş bir sistem. Şimdi biz Covid'de hastalığında gördük aslında oradaki pıhtılaşma faktörlerinin kaynaklarına baktığımız zaman başlı başına bir fabrika olduğunu gördük. İşte bilimin güzelliği bu. Güzel nokta şu, sizin de demin çok güzel ifade ettiniz. Bakın yaklaşımlar ne kadar değişiyor. Hastaların daha az artık ağrısız acı çekmesi, daha az enfekte olması, uzun erimli daha sağlıklı olması, bütün bunlar işte bir bütün olarak düşünüldüğünde aslında birçok yurt dışı merkezi de sizler de baktığınız zaman hocam yani bir paket olarak gidiyor sağlık. Sadece beslenme değil, yani beslenmesi, egzersizi, ağız diş sağlığı, diğer bütün check-up'ları, biyokimyasal sistemlerinin organizasyonu falan artık buna doğru gidiyor. Belki bir 20 yıl sonra veya bir 15 yıl sonra artık eski birçok bilgimiz o kadar ilerleyecek ki hani ben de bundan çok korkuyorum. Elimden geldiğince işin içinde hani genetik de çok hızlı ilerliyor ki bazen işte bize gelen işte eş dost veya küçük çocuklar diyor ya sen diyor kaç yaşına geldin hala okuyorsun. Okumadan olmaz. Sistem gelişiyor yani günceli yakalamamız lazım. O yüzden de çok güzel uygulamalar baş döndüğünce hızlı gidiyor. Bu da bizi memnun ediyor. Benim bir diş hekimi olarak çok rahatsız olduğum bir konu var. Bifosfonatlar. Evet. Şimdi günümüzde benim gözlemlediğim çok kolay bir şekilde bifosfonat veriliyor insanlara. Kanser tedavilerinde kullanılan bifosfonatlar tabii ki sağlık için gereklidir. İşte bunun yanında ileri seviyede kırılma seviyesine doğru gidebilecek durumlarda tabii ki kullanılabilir. Ama ben insan sağlığı için epigenetik testlerin değişik faktörlerle işte kalsiyum gibi, D vitamini gibi faktörlerle desteklenip de bifosfonat kullanılmadan kemik sağlığının uzun vadede sağlanmasının bifosfonat kullanılmasına gerek kalmadan kişilerin kemik sağlığını üst seviyede tutmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bence bizler çok fazla hastaların mağdur olduğunu görüyoruz. Bazı bilinçli tıp uzmanları ağız sağlığının kontrolünü yaptırarak özellikle enjeksiyon formatında başlayabiliyorlar. Gerekiyorsa eğer gerçekten, ama bazı durumlarda da enjeksiyon formunda özellikle daha fazla yaralanma ömrü açısından riskli olduğunu benim en azından bilgim dahilinde bildiğim için hastaların çok ağız sağlığı ve diş çekimi gibi pek çok konularda mağdur olduklarını görüyorum. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Şimdi bir kere kesinlikle size katılıyorum. Artık şimdi hani demin örnek vermiştim ama çok gerçekten cabbar veya çok nitelikli, çok yetili artık diyet uzmanlarımız var. Aynı şekilde atletik performans koçlarımız var. Yani artık eskisi gibi bizim gençliğimizdeki gibi değil, artık her şeyi çok daha iyi biliyorlar, çok daha bilimsel konuşabiliyorlar. Aynı şekilde kıymetli hocam, şimdi hani sizlerin daha iyi bildiği bir tabir var. Hani doktor yani semptomu tedavi ama gerçek doktor hastayı tedavi eder gibi. Ben kesinlikle kaybedilen bir şeyin yerine konmasının çok daha masraflı, çok daha zaman alıcı ve çok daha meşakkatli olduğunu çok daha yakından biliyorum. Ben kesinlikle size katılıyorum bu açıdan. Ki olay biraz da aslında şu hocam, hani bilgileri bir de doğru uygulamak önemli. Yani burada ben hep şunu söylüyorum. Hekim arkadaşlarımıza da mezun olmalarına yakın sakın doktorculuk oynamayın. Mutlaka ekip işbirliği, mutlaka o işin uzmanı, bunu beraber götürmeniz lazım. Bakın kıymetli hocam, şu anda tıp alanında da işte Nobel'i alan bilim insanlarını düşünün veya etki yaratmış bilim insanlarını düşünün. Birçoğunun temel bilim bilgisi çok kuvvetli. Ve bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlar. Aynı sizin dediğiniz gibi implantlar. Aynı sizin demin ifade ettiğiniz gibi ağız sağlığının şeyi. Ben sporcularla çok çalışıyorum kıymetli hocam. Ve her gelen bana sporcu ilk işim diş hekimine gidiyorsun. Yoksa gel ben sana sağlayayım. Varsa git diş hekimine. Ki yıllar evvel kıymetli hocam da ilk duyduğumuzda Galatasaray'a 2 tane genç bir oyuncu gelmişti. Biri sürekli fıtık çıkıyor kasığında. Doktora git 20 yaş dişlerine baktır demişti. Ve gerçekten o çocuk 20 yaş dişlerini aldırdı ve fıtık problemi gitti. Bakın ne alaka. İşte bütüncül baktığınız zaman. O yüzden kesinlikle ben her bir şey
hani çok fazla başı ağrıyan, kabızlık durumunda olan, ishal durumunda olan bireylere de bir ağız sağlığından başla. Çünkü orada bilmediğimiz bakteriler hiç beklenmeyen, primer olmasa da sekonder o tip problemlere sebep olabilir. Şimdi sevgili hocam, tabii bizim de diş hekimliğiyle beraber çalıştığımızda bu anlamlarda çok fazla örnekler devreye giriyor. Örneğin bir hastamız yıllar önce, yaklaşık 7-8 yıl önce yaptığımız bir tedavide işte İngiltere'de yaşıyor, Türk kökenli, Fransa'da doğmuş büyümüş bir beyefendi. Ağız sağlığı iyi değil. Günde 4 defa enjeksiyon olarak insülin uygulanıyor. İngiltere'de gidiyor, diyorlar ki sana biz diş tedavisi yapmayız. Sonra Macaristan'a gidiyor, olmaz deniyor. Türkiye'de yapılmıyor. Ben tedavisini yaptım, kontrolünü yaptım. Sonrasında işte genel hemoglobin A1C vesaire belli tetkiklerin kontrolünü yaptık. Onları kontrol altına aldıktan sonra herhalde 10-15 tane dişini çekip implant yaptık. Hemen üzerine sabit dişler taktık ve kendi mevcut dişlerinin de tedavisini yaptık. Ağız hijyenini tamamen yerine getirmek kaydıyla. Hasta bunu hemen ertesi günden itibaren kullanmaya başladı. İngiltere'ye geri döndükten 2 ay sonra beni aradı. Doktorum, bu diş doktoru ne yaptı ki diyabeti kontrol altına geldi. Bana lütfen bununla ilgili bir rapor gönderir mi diyerek geri döndü. Ve günde 4 defa yapılan insülini çok daha düşük dozlarda günde 2 defaya düşürmek kaydıyla tedavisinin yaşamına devam ettirdi. Sadece ağız sağlığını Sadece ağız toparlayarak. bakımıyla. Mükemmel. Bunun çok örnekleri var elimizde. Mükemmel. Bir sürü kardiyolojik anlamda risklerin ortadan kalkması, işte belki eklem romatizmalarıyla ilgili kişilerin rahatlaması, bir sürü faktörlerde ağız sağlığının gerçekten tüm vücut sağlığına çok ciddi ve önemli etkileri söz konusu. Kıymetli hocam, dediğiniz uygulamalar hani tam vakıf olduğum uygulamalar değil. Hani mutlaka çok şey vardır. Ellerinize sağlık. Ben de çok hani belki çarpıcı olması için bir kapalı bir aile gelmişti. Yani akraba evliliği, çocuklarda şey var. O zamanki hekim işte bu dentin yapısı bozukluğu, dentinogenez imperfecta. Amelogenez. Evet. Belli genlere bakabilir miyiz dedi. Şimdi tabii ben de onu önceden biliyordum şey olarak, literatür olarak. Onların geneli kıymetli hocam ilerleyen yaşlarda osteogenez imperfecta, kemik sağlığında problemlere şeydir. Yani o yapı aslında ona bir ipucu veriyor. Anneye şöyle baktığımda annede aynı deformaliteleri gördüm. Osteogenez imperfecta ile hanımefendiye söyledim. Bakın dedim, siz de bir lütfen bir hekiminize gözükün. Hani bununla ilgili belli analizleri yapın diye ve çocuklar için de hani aynı hekime gitmesi gerektiğini hani beraber götürün. Çünkü tamam, bunu sizin de demin ifade ettiğiniz gibi ben kontrol altına alınabileceğini biliyorum. Ne olur bu sıkıntılar 30 yaşında majör semptom vermezken 40'a öteleriz bunu belki. Verecek bu kaçış belki yok ama çok daha belki eşik değeri düşük. Çok daha uzun erimli süreçte verebilir. İşte bu gene sizin daha ilk girişte verdiğiniz bilgiye dönüyor. Sisteme bütün bakabilmekte. Bütün bakabilirsek çok daha efektif oluruz. Bireysel baz değil de. Kesinlikle. Bir de hocam sizin kitaplarınızla ilgili biraz konuşmak isterim son aşamada. Bunlar bizim sizin uygulamış olduğunuz tedavilerin aslında kısmi olarak yansımaları halk diliyle insanların öğrenmesine yönelik. Şimdi bakıyorum şampiyon geni. İlk o. Şampiyon geni diyoruz. Bu çocuğun bir Agassi, Messi veya Bolt olabilir mi? Gerçek doping genlerimizde mi gizli? Burada neyi anlattık sevgili hocam? Teşekkür ediyorum. Bir de şöyle ilginç bir anısını vereyim kıymetli hocam. O kitabı yazdığımdan sonra maalesef bir gün hırsız adını verdiğimiz zatlar evimizi ziyaret etti ve ilk kez ben ömrümde elektronik aletlerimi evden almadan çıkmıştım. Tam doçentlik sınavımdan 4 gün önce gideceğim. İşte sınava gireceğiz. Bizim zamanımızda yüz yüze yapılıyordu sınavlar ve o kitabın orijinali gitti orada. Ne bir mail atmışım ne bir yedek almışım. Ona çok üzüldüm. Oturdum baştan yazdım. Öyle bir anısı vardır ama ilk böyle hevesli yazdığım kitapta oradaki kıymetli hocam doğru egzersiz yapmanın bize kattığı. Daha doğrusu yanlış egzersiz yapmanın bizden götürdükleri ön planla anlatmaya çalıştım. Hani neyi nasıl doğru yapabileceğimizle ilgili. Tabii ben tekrar ediyorum hocam, ben atletik performans koçu değilim, diyeti. Ben genlere bakıp genlerin literatür bilgilerini bize gelen bireylere anlatmakla yükümlüyüm. O kitabın içeriği oydu. Aslında orada biraz da lider insanlar hakkında da hani bu yöneticiler hakkında da bilgiler var. Çünkü biraz daha
psikogenetik faktörler, yani psikolojimizi etkileyen genlerden de bahsettim orada. Onları bir toparlamaya çalıştım. Yaptığım analizlerden örnekler vermeye çalıştım o kitapta. Müthiş, müthiş. Peki genlerden davranışlara epigenetik var. Evet, o da aslında benim editörümün benden ilk bu kitabı istediler. Ben de tamam dedim, yazacağım ama ilk benim şu kitap projem var, ona var mısınız? Varız dediler ama asıl istedikleri epigenetikti. Tabii sadece epigenetiği anlatmak değil, hayatımızda nelerle karşılaşırız, davranışlarımızı orada irdelemeye çalıştım. İşte bir insan neden bir gün zikzaklı davranış çizebiliyor, onlardan. Hatta şöyle bir örnek vereyim. O kitabın editörü de bu ikinci kitabı da edit ettikten sonra dedi ki ben bu testleri kendime yaptıracağım dedi, Özlem Hanım. Peki dedim, yapalım. Ve kendisi biraz sert bir editördü ve hep kendisinden kaçtım, yani beğenmiyor tamam, artık iş çok uzadı ama tabii o da iyiye gitmek için, yani art niyetinden değil. Şimdi dedi ki bu testleri kendime, evet dedim. Şimdi ipler benim elime geçti, sıra bende. Şimdi ben yıllarca kaçtım sizden. Dünya tatlısı. Aramız iyi şimdi. Mesela onda da şöyle bir enteresanlık oldu. Kendisinin glutenle ilgili bir sıkıntısını gördük ve onu biraz daha kontrol altına almamız gerektiğini söylediğimde, ama diyetisyeniyle görüş dediğinde bir 2,5-3 hafta sonra işte hocam çok teşekkür, işte Allah'ın ya bana teşekkür etme. Annene ve babana, ben sadece onların sana verdiklerini, artık çok daha az uyuduğunu, haftada 2 kitap edit edebildiğini, bir şeyler değişti, öğleden sonra uyku ataklarının tamamen geçtiğini, demek ki gizli düşmanını bulduk dedim vücutta. Zaten, ona göre bir şey yap dedim, beslenme düzenine oturt. Orada zaten tıbbın temeli bulmak, sebep sonuç ilişkisi kesinlikle bulmak en hocam, önemlisi. kesinlikle. Aslında son kitapla ilgili de bir ipucu verdiniz Evet, sanıyorum. onu orada davranışa, hani neden böyle bir davranış gösteriyorum, onun altındaki neden olarak epigenetiğe vermiştim. Kıymetli hocam, bir terim geldiği vakit çok üzerine yorum yapıyor. Şimdi bazı hocalarımız baş tacı, Allah başımızdan eksik etmesin, ama şimdi her konuya kendilerince yorum yapıyorlar. Ama konu o değil. Bakın konu, evet biz onlara çok sevgi saygı duyuyoruz ama şimdi herkes her konuda yorum yapmamalı. Bu benim işim. Tabii. Ben bunda sınırımı bilerek yorum yapabiliyorum. O yüzden orada da hani bu testlerin ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştım. Evet, bu söyledikleriniz nutrigenetikte aslında anlattığınız faktörleri Evet. biraz destekliyor. Evet, o kitapta da kıymetli hocam, şimdi belli dönemler belli terimler çok ön plana çıkar. Her kafadan da bir ses çıkar. Hani en azından bilgilerimizi literatür bilgileriyle destekleyerekten hani insanlara anlatmaya çalıştım. Aslında benim kitapların amacı şudur, ön sözde yazarım. Bir pazar günü kahvenize eşlik etmeye geldim. Hani bir kahve, 2 fincan kahve içerken şöyle bir bilgisi olması amacıyla yazdım. Tabii ki de işin içine girdikçe bütün bu bilimi oradaki sayfalara sığdıramayız. Biraz daha bilgi fikri olsun, ona göre araştırsın insanlar diye toparladığım kitaplar. Çok güzel. Evet, bu çok değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, ben teşekkür ederim. İlk programımıza şeref verdiniz. Evet, ben de çok onur duydum. Çok teşekkür ederim, gururlandım. İlk programa sizlere davet olmak çok onur etti beni. Sağ olun, var olun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, biz aslında sizlere ağız sağlığıyla ilgili bilgi edinirken bunun ne kadar multifaktöriyel, yani çok farklı faktörlere bağlı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Genetik bizim için tabii ki çok önemli ama bu genetiği destekleyecek beslenme, stres, sigara, alkol vesaire pek çok negatif oluşturabilecek etkiyi değerlendirerek ya da dozunda uygulamak kaydıyla ağız bakımımıza çok dikkat ederek ağız içerisindeki enfeksiyonların oluşmasını engelleyip dişlerimizin çürümemesini sağlayıp kök uçlarındaki enfeksiyonların oluşmasını engelleyerek ağzımızın en azından vücudumuza negatif etkiler oluşturmasına sebep olmasını engelleyebileceğimizi konuştuk. Ve aynı zamanda genetik faktörlerin nasıl epigenetik faktörlerle desteklenerek nasıl bize daha az zarar vereceğini, aynı zamanda anne babamızın yaşadığı problemleri bizim yaşamadan ömrümüzü nasıl daha uzun ve sağlıklı ve fonksiyonel geçirebileceğimizi de aramızda konuşmuş olduk. Kıymetli hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hürmet bizden hocam, sağ olun.